Eğer mutluluğumun ve özgürlüğümün şartları varsa, o zaman özgür değilim. Mutluyum çünkü bir işim var. Mutluyum çünkü bir ilişkim var. Mutluyum çünkü banka hesabımda çok param var. Mutluyum çünkü güneş parlıyor. Ama nihayetinde bütün bu şeyler sizin kontrolünüzde değil. Eğer işvereniniz sizi işten çıkarırsa, artık finansal gücünüz ve işiniz olmaz. Eğer sevgiliniz ya da eşiniz sizi terk ederse, artık bir ilişkiniz kalmaz. Eğer hava değişirse, artık güneş ışığınız olmaz. Peki, bu şeyler yok olduğunda ne olur? O an geldiğinde tüm mutluluğunuz da bu şeylere bağlı olduğu için yok olur. Bu, yaşam kalitenizi zaten doğası gereği kalıcı olmayan bir şeye bağlamaktır. Çünkü hava her zaman güneşli kalmaz. Bu mümkün değildir. Sürekli değişen bir şeye bağlı olarak iyi hissetmenin mantığı yoktur. Bizim geleneğimizde yalnızca kendi bakış açımızı paylaşabilirim. Sağa ya da sola gitseniz de her iki durumda da iyi olmalısınız. Önemli olan seçtiğiniz yola tam anlamıyla bağlı kalmanızdır. Sol yolu seçtiyseniz tamamen ona odaklanmalı, enerjinizi ve çabanızı oraya vermelisiniz. Sağ yolu seçtiyseniz aynı şekilde tamamen ona bağlı kalmalısınız. Ama bir yandan sağa ya da sola giderken diğer yolları seçmediğiniz için acı çekmenin ve pişmanlık duymanın anlamı yoktur. Çünkü geçmişi değiştiremezsiniz. Bazen kendinize başka bir seçenek bırakmazsınız. Ve eğer başka bir seçenek yoksa, tek yapabileceğiniz şey elinizde olan yola tüm enerjinizi vermektir. Ustalarımdan biri bize şunu öğretti. Eğer başka bir seçeneğin yoksa, tüm enerjinle seçtiğin yolda ilerlemekten başka bir yolun da yoktur. Çok önemli bir şey. İnsanların onları mutlu eden her şeyden vazgeçmesi gerektiğini söylemiyorum. Bunu demiyorum. Eğer bir ilişkiniz olmasını seviyorsanız, o ilişkiyi olduğu sürece daha fazla keyifle yaşayın. Eğer şık giyinmekten hoşlanıyorsanız, güzel saatler takmayı seviyorsanız, arabalar toplamaktan hoşlanıyorsanız, bunu yapın. Ama bunlara bağlanmayın. Mesajım şu, hiçbir şeyi bırakmanız ya da satmanız gerekmiyor. Sadece onlara bağımlı olmayın. Hayatınızdaki şeylere ulaşmak için çalıştınız, onları hak ettiniz. Ama kendinizi bu şeylerle sınırlamayın. Onlara bağlanmayın. Şu anda bunlara sahip olmanın keyfini çıkarın. Ama unutmayın, eninde sonunda bunlar kaybolacak. Ve bu olduğunda onları kaybetmeyi de öğrenmiş olmalısınız. İnsan hayatı sürekli bir kazanma ve kaybetme döngüsüdür. Hayatın yapısı böyledir. Güneş doğar, güneş batar. Gün gelir, gece başlar. Nefes alırız, nefes veririz. Kalbimiz kanı çeker, pompalar. Hayatta bazı şeylere sahip oluruz ama sonra onları kaybederiz. Bu döngüyü anlamak, bunu kendi gerçeğimizin bir parçası haline getirmek mantıklıdır. Ve belki bir noktada bu iniş çıkışların, kazanmanın ve kaybetmenin, başarının ve başarısızlığın doğumdan ölüme kadar devam eden bir desen olduğunu fark edersiniz. Ve o zaman şu soru ortaya çıkar. Hayat sadece bundan mı ibaret? Sadece sürekli değişim mi? Eğer bu soru aklınıza gelmeye başlarsa, işte o zaman başka bir bakış açısı açılabilir. Kadim öğretilerde, özellikle Budizm'de şöyle denir. Aşırılıklarda yaşamayın. Ne çok yüksekte ne çok alçakta olun. Budizm, orta yol olarak da bilinir. Taoizm'de ise Yin ve Yang kavramı vardır. Yin ve Yang'ın anlamı, hayatın bir düzen içinde işlediğini kavramaktır. Çünkü Yin ve Yang birbirine bağımlıdır. Bu anlayış neden önemlidir? Çünkü bize dengeyi ve huzuru bulmanın yolunu gösterir. Çok fazla değişim zamanla rahatsız edici olmaya başlar. İlk başta heyecan vericidir ama bir süre sonra aynı döngü tekrar tekrar yaşanır ve bir noktadan sonra artık anlam ifade etmemeye başlar. Bu yüzden ben farklı bir yol aramaya başladım ve sürekli dengeye, uyuma, huzura ve sarsılmaz bir istikrara geri döndüm. Çünkü bu sadece zihinsel bir meseledir. Fiziksel bir şeyle veya maddeyle ilgili değildir. Zihinle ilgilidir. Kendi özünüzü keşfetmekle ilgilidir. Tek bir yöntemle hayatınızı düzenleyemezsiniz. Eğer
Bu hayatta bana verilmiş zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum diyorsanız, o zaman bedeniniz sağlıklı olmalı. Zihniniz sağlıklı olmalı. Duygusal durumunuz sağlıklı olmalı. Bu yüzden bütünsel yaklaşımlar çok mantıklıdır. İnsanlar artık bunun farkına varmaya başlıyor. Çünkü hayatınızı zorlaştıran şey dış etkenler değildir. Sizi zorlayan şey içinizde büyüyen ve dış dünyanıza yansıyan zorluklardır. Bu yüzden bu yöntemleri takip etmemizin sebebi gerçek özgürlüğü ortaya çıkarmaktır. Gerçek özgürlük, dış dünya nasıl olursa olsun içinizde var olan özgürlüktür. Gerçek özgürlük, içten gelir gerçek özgürlük, dış koşullardan bağımsız olmaktır. Bu dış dünyayı tamamen görmezden gelmek ya da hayatı boş vermek anlamına gelmez. Aksine hayatı tam anlamıyla yaşamak ama ona bağımlı olmamak demektir. Bir ilişkideyseniz o ilişkinin tadını çıkarın. Ama ilişkiniz sona erdiğinde hayatınızın anlamını kaybetmeyin. Güzel şeylere sahipseniz onlardan keyif alın. Ama onları kaybettiğinizde hayata küsmeyin. Hayatın bize sunduğu her anı tam olarak yaşamalıyız. Ama aynı zamanda hiçbir şeye sonsuza kadar sahip olamayacağımızı da kabul etmeliyiz. Bu farkındalık bizi gerçek mutluluğa ve iç huzura ulaştırır. Çünkü mutluluğumuzun kaynağı artık dış dünyadaki değişken unsurlar değil, içimizdeki istikrar olur. İçsel özgürlük yolculuğu, dış dünyadaki değişimler kaçınılmazdır. Ancak bizim iç dünyamızda bir sarsılmazlık inşa etmemiz mümkündür. Bunu başarmanın yolu, hayatı olduğu gibi kabul etmek, değişimin doğasına direnmemek, mutluluğu ve huzuru içsel bir dengeyle sağlamak. Bunu başardığımızda artık şartlı mutluluk değil, şartsız mutluluk yaşamaya başlarız. Ve işte o zaman gerçek özgürlük ortaya çıkar. Hayatımızın büyük bir kısmını dış koşullara bağlı bir mutluluk anlayışıyla geçiriyoruz. Bir işe, bir ilişkiye, paraya ya da güzel bir havaya sahip olduğumuzda mutlu hissediyoruz. Ancak bu mutluluk kırılgandır. Çünkü bu unsurlar değişken ve geçicidir. İşimizi kaybedebiliriz, ilişkimiz sona erebilir, maddi durumumuz değişebilir ya da hava bozabilir. İşte tam bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor. Mutluluğumuzu gerçekten geçici şeylere mi bağlamalıyız? Gerçek mutluluk ve özgürlük değişken, dış koşullara bağlı olmadan da var olabilir mi? Bunu anlamak için önce şu gerçeği kabul etmeliyiz. Hayat doğası gereği değişkendir. Bağlılık ve bağımlılık arasındaki fark mutluluğumuzu kaybetmemek için bağlılık ile bağımlılığı ayırt etmeliyiz. Bağlılık, sahip olduğumuz şeyleri sevip değer vermektir. Ancak bunlara sahip olmadığımızda da mutsuz olmamak anlamına gelir. Bağımlılık, mutluluğu tamamen bu şeylere bağlamak ve onları kaybettiğimizde mutsuzluğa sürüklenmektir. Bir ilişki, bir iş ya da maddi varlıklarımız hayatımızı güzelleştirebilir. Ancak bunlara bağımlı hale gelirsek, eninde sonunda kaçınılmaz olan değişim gerçekleştiğinde acı çekeriz. Bu yüzden hayatımızdaki her şeyi bir armağan olarak görmeliyiz. O an sahip olduğumuz şeylerin tadını çıkaralım. Ama aynı zamanda onları kaybetmeye de hazır olalım. Gerçek özgürlük içten gelir. Gerçek özgürlük dış koşullardan bağımsız olmaktır. Bu dış dünyayı tamamen görmezden gelmek ya da hayatı boş vermek anlamına gelmez. Aksine hayatı tam anlamıyla yaşamak ama ona bağımlı olmamak demektir. Bir ilişkideyseniz o ilişkinin tadını çıkarın. Ama ilişkiniz sona erdiğinde hayatınızın anlamını kaybetmeyin. Güzel şeylere sahipseniz onlardan keyif alın. Ama onları kaybettiğinizde hayata küsmeyin. Hayatın bize sunduğu her anı tam olarak yaşamalıyız. Ama aynı zamanda hiçbir şeye sonsuza kadar sahip olamayacağımızı da kabul etmeliyiz. Bu farkındalık bizi gerçek mutluluğa ve iç huzura ulaştırır. Çünkü mutluluğumuzun kaynağı artık dış dünyadaki değişken unsurlar değil, içimizdeki istikrar olur.